Oğlumu korumak için evlenmek zorundayım. Bu evlilik sahte. Bizi nasıl bu kadar kolay terk edebildin? Neden evlendin? Bunu sen istedin. Beni sen terk ettin. Ama şimdi sana tüm gerçeği anlatmak için geldim. Alya'nın bir sonraki ayrılışından sonra Cihan, tam bir duygusal yıkım içinde buldu kendini. Onun yokluğu onun için çok acı bir darbe olmuştu. Aile işleriyle neredeyse hiç ilgilenmedi, insanlardan uzak durdu ve giderek daha da içine kapandı. Meryem ve kız kardeşi Cihan'ın bu durumundan faydalandılar. Ona Serhat'ın sözde oğlu olduğunu söylediler. Meryem çocuğu resmi olarak korumanın ve Cihan'ın oğlu olarak kaydettirmenin tek yolunun evlilik olduğunu ona ikna etti. Alya'yı kaybettikten sonra kendi hayatında bir anlam görmeyen ve umutsuzluğa düşen Cihan, evliliğe razı oldu. Bu arada Alya tesadüfen Serhat hakkındaki gerçeği öğrendi. Meryem'in onu kandırdığını ve Serhat'ın aslında Cihan'ın değil, Feyyaz'ın oğlu olduğunu öğrendi. Alya artık uzak kalamazdı. Hemen her şeyi bırakıp Mardin'e geri döndü. Dönüşü Cihan ve Meryem'in düğün masasında olduğu anda gerçekleşti. Ancak Alya'nın ortaya çıkışı töreni tamamen durdurdu. Onu görünce Cihan, bu evliliğe artık devam edemeyeceğini hemen anladı. Alya olan biten her şeyi ona anlattı. Meryem ve Bora'nın şantajını, onu Mardin'den ayrılmaya zorlayan tehditleri ve aldatmacaları anlattı. Cihan'ı terk etmek istemediğini, ancak bu şekilde onu ve Deniz'i tehlikeden kurtarabileceğine inandığını itiraf etti. Gerçeği duyunca Cihan, Meryem'in kendisini ve Alya'yı kasten manipüle ettiğini nihayet anladı. Hemen düğünü durdurdu ve onunla tüm bağlarını kopardı. Ancak evliliğin sona ermesi Cihan ve Alya arasında anında bir uzlaşma anlamına gelmedi. Aksine aralarında çok fazla acı kalmıştı. Cihan artık kaçışının gerçek nedenini bildiğini ve şantaj kurbanı olduğu için onu suçlayamayacağını kabul etti. Ama aynı zamanda o gittikten beri yaşadıklarını da unutamıyordu. Alya'nın kalbini kırdığını hissediyordu ve ona bir daha asla tam olarak güvenip güvenemeyeceğini bilmiyordu. Bu nedenle Alya döndükten sonra Cihan ona soğuk davranmaya başladı. Onu tamamen uzaklaştırmadı, ancak eski yakınlığa hemen geri dönmesine de izin vermedi. Alya gördüklerini hemen unutamadı. Cihan'ın kararının nedenlerini anlasa da, Meryem'le evlenmeye hazır olması onu çok incitti. Kıskançlık, kırgınlık ve hayal kırıklığı hissetti, bu yüzden o da mesafesini korumaya başladı. Alya Cihan'a kendini dayatmak istemedi ve ona doğru bir adım atması için fırsat vermeye karar verdi. Böylece aralarında garip bir durum oluştu. Tekrar bir aradaydılar, ancak aralarında görünmez bir duvar varmış gibi davranıyorlardı. Birbirlerini sevmeye devam ettiler. Ancak gurur, korku ve birikmiş kırgınlıklar, basitçe sarılıp geçmişe dönmelerine izin vermedi. Bu gerilimi en çok Deniz'e hissetti. Anne ve babasının tekrar bir arada olduğunu gördü, ancak birbirleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı. Çocuk, çok sevdiği iki insanın neden birbirlerini basitçe affedemediğini anlayamadı. Deniz'e, yavaş yavaş onları barıştırmaya çalışmaya başlar. Onları bir arada bırakmak için bahaneler arar, tüm aileyle daha fazla zaman geçirmek ister, birlikte yaşadıkları mutlu anları hatırlatır. Samimiyeti Cihan ve Alya'nın, aralarındaki kırgınlığın sadece kendilerini değil, çocuğu da incittiğini yavaş yavaş fark etmelerini sağlar. Zamanla aralarındaki gerilim azalmaya başlar. Cihan Alya'yı giderek daha sık izler ve onun gerçekten kaçışından pişman olduğunu görür. Alya da soğukluğuna rağmen Cihan'ın onu sevmekten vazgeçmediğini fark eder. Henüz eski ilişkilerine hemen dönmeye hazır değillerdir. Ancak yavaş yavaş birbirlerine doğru küçük adımlar atmaya başlarlar. Bu dönem onlar için bir tür sınav olabilir. Sadece duygularını itiraf etmekle kalmayacak, aynı zamanda güveni yeniden inşa etmek zorunda kalacaklardır. Ve bu sefer ilişkileri çok daha güçlü hale gelebilir. Çünkü sessizliğin ve güvensizliğin bedelinin ne kadar pahalı olabileceğini zaten biliyorlardır. Daha sonra hikaye, Alya ve Cihan arasında kademeli bir uzlaşma dönemine geçebilir.
Ancak eski ilişkilerine anında geri dönüş olmaz. Düğün iptal edildikten sonra Cihan, Alya'ya karşı mesafesini korumaya devam eder. Alya'nın şantaj kurbanı olduğuna artık şüphe duymamaktadır, ancak kaçışının acısı dinmemiştir. Alya bunu anlar ve onu affettirmeye çalışmaz. Sadece yanında kalır, Deniz'i destekler ve davranışlarıyla Cihan'a artık ondan hiçbir şey saklamayacağını yavaş yavaş kanıtlar. Cihan yavaş yavaş Alya ile daha fazla zaman geçirmeye başlar. Ayrıldıktan sonraki hayatıyla ilgilenmeye başlar, neler yaşadığını ve Deniz'i tek başına büyütmenin ne kadar zor olduğunu öğrenir. Alya da daha önce sessiz kaldığı şeyleri ona anlatmaya başlar. Bu konuşmalar, aralarındaki güveni yavaş yavaş yeniden inşa etmelerine yardımcı olur. Bir gün Cihan, Alya'nın bunca zamandır fotoğrafını ve onu hatırlatan diğer şeyleri sakladığını öğrenir. Bu sonunda Alya'nın onu asla sevmekten vazgeçmediğine ikna eder. Kaçışının onu terk etme isteği değil, ailesini korumak için umutsuz bir girişim olduğunu anlamaya başlar. Bu arada Sadakat, oğlu ve Ali arasında yeniden bir yakınlık oluştuğunu fark eder. Müdahale etmez, aksine yalnız kalmalarına yardımcı olmaya çalışır. Yaşanan her şeyden sonra, geçmişteki müdahalesinin ilişkilerine sadece zarar verdiğini nihayet anlar. Aynı zamanda Deniz, anne ve babasının eskisi gibi birbirlerine baktıklarını fark etmeye başlar. Bundan mutludur, ancak onlara baskı yapmak istemez. Onun için en önemli şey, annesi ve Cihan'ın artık kavga etmemesi ve yakın kalmalarıdır. Bir akşam Alya ve Cihan yalnız kalırlar. Alya'nın dönüşünden beri ilk kez gerçekten açık bir konuşma yaparlar. Alya en büyük korkusunun Cihan'ın ona bir daha asla güvenemeyecek olması olduğunu itiraf eder. Cihan da korktuğunu itiraf eder, çünkü eğer ona tekrar tamamen güvenirse, bir daha asla ayrılığa dayanamayacağını düşünür. Bu konuşmamın ardından Cihan ona doğru ilk adımı atar. Geçmişi unutmaz, ancak Alya'yı yaşananlar için cezalandırmayı bırakmaya karar verir. Bir gecede eski ilişkilerine dönmezler, her şeye yeniden başlamayı kabul ederler. Onların barışması Deniz için özellikle önemli hale gelir. Uzun zamandır ilk kez annesini ve Cihan'ı birlikte mutlu görür ve en önemli an Cihan'ın sonunda kendine itiraf etmesidir. Artık Alya'nın yanında sadece birbirini affetmeye çalışan iki insan olarak yaşamak istemez. Ailesini tamamen geri ister. İşte o zaman ilişkilerinin yeni bir evresi başlayabilir, artık kaçış yolları, sırlar ve aralarına giren üçüncü kişiler olmadan.